Kursa başlarken Ozan Ustam'la birlikte bu alanda yani seçmiş olduğumuz kursiyerlerin hiçbir şey bilmediğini düşündük. Onun için de sıfırdan nasıl başlanır diye önce kullanmış olduğumuz malzemeleri tanıtarak işte şu malzemeler ne işe yarar, nasıl kullanılır diye ilk dersimizde malzemeleri tanıttık. Sonra da o malzemeler taşta ne işe yarar, yani uygulamasını gösterdik bir taş üzerinde. Daha sonra da ilk denemelerini bizim yaptırmış olduğumuz şu taşla, yani şöyle baktığımız zaman biraz daha şuradaki taşlarla önce deneme yaptırdık. İşte yan kısımları biraz daha aşağıya indirerek motifi ortaya çıkarttık. Daha sonra da bunun üzerine tarakla değişik bir şekilde bir doku verdik. Bu çalışma ilk çalışmaları oldu. Ondan sonra ikinci çalışmalarında çocuk biraz daha malzemeyle tanışmış oldu. Malzemeyi tanıyıp nasıl kullanacağını öğrendikten sonra da baklava dilimini bu motifi yaptırdık onlara. Burada da işte yan kısım nasıl boşaltılır, negatif pozitif ilişkisi nasıl görünür onu gösterdik çocuklara. Bunu yaparken de biraz taşları çeşitlendirdik. Yani bazıları siyah taşlar kullandı. Bunlar volkanik tüf aynı zamanda. Bazıları da bu gri taşları kullandılar. Daha sonra bir sonraki çalışmada da kopyalama yöntemlerini gösterdik çocuklara. Bu taşta da onu göstererek derinlikler nasıl bulunur, ondan sonra kendi içerisinde nasıl bir orantı kurulur onu göstermiş olduk kopyalama dersimizde. Ondan sonra bugünkü yaptıracağımız çalışmada da Ozan Ustam motif getirdi. İsterseniz bunu da kendisi anlatsın. Şimdi ne yapmak istiyor, nasıl dersi verecek, dersin hazırlığını nasıl oluşturuyor bir anlatsın kendisi. Bu Selçuklu geometrisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gen bir yıldız bu. Bir de bunların ayrıyeten geçişleri var. Hani buradan önce ana motifi işledikten sonra burası mesela alttan girecek, burası alttan çıkacak. Bir ayrı tekniği daha var bunun. Ayrıyeten bunu bir de V oymacılık da yapabiliyoruz bu şekilde. Buraya gelince burada kırıyoruz mesela V oymacılığı. Buradan devam ediyor. Belki yarısını öyle yarısını diğer türlü de yaparız hocam bunun. Recep hocamın göstermiş olduğu bir teknik vardı. Bunu önce biz kalem çizgileri taşı işlerken çıktığı için Recep hocamın tekniğini uyguladık buraya. Bu tekniği de biz İspanya'daki hocalardan öğrendik. Onlar kullanıyorlardı. Bir video çekimlerinde bize göstermişlerdi. Biz de bunu denedik. Sonra baktık Ozan Ustam'la da ya aslında taşı patlatmıyor. Bir de içindeki o süt tozları gibi hani şeyler, kimyasallar taşı bağlayıcı görevi de görüyorlar. Ve yan kısımlarını keserken de hani böyle çıt çıt atmıyor, daha düzgün bir kesim yaptığını öğrendik. Onun için buradan da onlara teşekkür ederiz ayrıca. Bu yapraklar önce taşın üzerinde bastıra normal bastırarak gezdik. Bu yaprakların yeşili buraya çıktı. Bu çıktıktan sonra da kalıbımızı koyduk. İçlerini çizdik. Ondan sonra şu geçişlerini gösterdik taşın üzerinde. Şimdi mesela elimizde sildiğimiz halde bile şey olmuyor. Bozulmuyor. Taşın şeyi bozulmuyor. O şey kısmı da nasıl çıtlanıyor bir tane gösterelim mi hocam? Evet. Mesela bu yaprağın bir faydası da şu oldu. Bunu anladık o işlerken. Kağıt gibi rulo gibi kıvrılıyor böyle. Köşeler patlamıyor. Şu şekilde. Yapışık bir vaziyette
çıkıyor rulo gibi. Şemaların Bu arada İspanya'dan getirdiğimiz çeşitlerin kopyasını yaptık. Şu tarafı alayım mı hocam size? Işık. Heh. Daha güzel bu tarafta. İspanya'dan getirdiğimiz çeşitlerin kopyasını yaptırdık. 25 tane hemen hemen bu boyutlarda örnek çıkarttık. Öğrenciler kullanıyorlar. Bu taşların hepsi Kayseri taşı. Kayseri'de çıkan volkanik tüf dediğimiz taş. Bunlar değişik renklerde oluyor. Kırmızıdan sarıya, siyaha kadar, griye kadar renkleri var. Biz daha önce 6 haftalık kurs boyunca yaptıracağımız motifleri belirlemiş olduk öğrencilere. Boyutlarını çıkarttık. Ona göre de taş kesimleri yapıldı. Yani mesela şu ilk hafta yaptıracağımız taşın ölçekleri, İşte biraz daha taşı tanıması için yaptırdığımız şeyler. Taş çeşitleri olarak da şu taşlar. Bu taşlar. İşte bu siyah renk, bu sarı. Ondan sonra şu biraz daha çimento rengine yakın gri şey ama işlemeye daha iyi geliyor. Detay ya da ayrıntıya daha iyi giriyorsunuz. Az önce Ozan Usta'nın çalıştığı bu taşlar. Evet. Genelde bunu kullanıyoruz şimdilik. Bunun yanında iki çeşit daha taş gelecek. Sarı taş, belki bulabilirsek pembe taş, bir de limra taşı gelecek. Mermer sertliğine yakın bir taş. Onlarla da motifleri yapacağız. Bu çalışma ilerledikçe de biraz daha sanatsal çalışmalar yaptıracağımız zaman öğrencilere, 3 boyutlu çalışmalar, yeni malzemeler de isteyeceğiz.